Merhabalar, köpeksel meselelere hoş geldiniz. Bu programda her hafta köpekler hakkında doğru bilinen yanlışları, bilimsel altyapılı bilgileri, kendi deneyimlerimizi ve eğitim tüyolarını konuşuyor olacağız. Ben Nilay. Ben de Ece. Burada amacımız doğruları konuşmak, farklı fikir ayrılıklarını size göstermek. Bizi bir çeşit cehaletle mücadele ekibi gibi düşünebilirsiniz. En azından köpeksel meselelerde. Bu haftaki konumuz tuvalet eğitimi, daha doğru bir deyişle tuvalet yönlendirmesi. Çünkü bu konu yıllardır ne kadar anlatsak da bitmeyen konulardan bir tanesi. O yüzden bununla ilgili bir video yapmak zorundaydık. Çok klasik bir yaklaşımda bulunmaktansa biraz daha size biyolojik sebeplerden, hormonlardan, kısırlaştırmadan ve tabii ki pratik tüyolardan da bahsedeceğiz. O yüzden uzatmadan başlayalım. Genelde en çok duyduğumuz şeyler: köpeğim bana inat çişini yapıyor, kızacağımı bile bile gözümün içine bakıyor ve bir anda salonun ortasına bırakıveriyor. Ben evden çıktığım zaman beni cezalandırmak için yaptığını biliyorum. Bir türlü halıyla pedin arasındaki farkı çözemiyor gibi birçok farklı şikayetle bize geliyorsunuz. Bunların hepsinin altında birçok açıklama var. Ve bu açıklamaların hiçbiri süper ego veya inatla ilgili değil. Tuvalet davranışı biyolojik bir olgunlaşmadır aslında. Hormon dengesi, stres tepkisi ve bağlama bağlı öğrenmenin üst üste bindiği bir süreçtir. Arka planını bilmeyince de haliyle beklentiler büyüyor ve hayal kırıklıkları meydana geliyor. Yani bugün size aslında anlatmak ve göstermek istediğimiz şey bu tuvalet yönlendirmesinin tamamen bir disiplinle alakalı bir süreç olmadığı, yani sizin tabii ki disiplininizle ilgili ama köpeği disipline etmekle alakadar bir durum olmadığı. Yani bir eğitim türü olmadığı. Evet, yani bir eğitim türü olmadığı ki yönlendirme dememizin zaten sebeplerinden bir tanesi de bu. Yavrunun vücudu hazır oldukça, doğru bağlama maruz kaldıkça ve siz sabırla yönlendirdikçe daha hızlı ilerleyebilecek ve her şeyin yerine oturduğu bir düzen kurabilirsiniz. Doğru bağlama maruz bıraktığınızda derken ne demek istiyoruz? Bu birazcık kafa karıştırabiliyor çünkü zaman zaman. Şimdi köpekler bağlam bazlı ve konum bazlı öğrenen canlılar. Bir yanda mesane kasları var, gelişim çizelgesi var. Yani biyolojik bir gelişim çizelgesi var. Bir yanda otonom sinir sistemi var ve tabii ki hormonların da etkilerini unutmamak gerekiyor bu noktada. Hepsinin üstünde de köpeklerin öğreniminin doğru bağlama bağlı olması konusu var. Yani köpek bir nesneyi, bir komutu ya da tuvalet yönlendirmesi gibi kritik bir konuyu tek başına öğrenemez. Konum bazlı ve bağlama bağlı olarak öğrenir. Yani koku, objelerin yeri, mobilyaların yeri, halının yüzeyi, hareket akışı, hatta sizin orada olmanız ya da olmamanız, kayışın takılı olması ya da olmaması gibi bütün bunları köpekler beraber kodlarlar. Oradan herhangi bir şeyi çıkartıp bir değişken eklediğiniz zaman bu bağlam değişir. Ondan sonra da kazalar meydana gelmeye başlar. Veya işte önünüzde köpeği oturtmayı öğrettiyseniz bir anda yanınızda otur derseniz gene poposunu azıcık önünüze doğru kaydırıp oturmaya başlar. Çünkü öğrendiği bağlam o şekildedir. Veya işte evde çok iyi yapıyordu ama parka gittik yapmıyor. Çünkü bütün bağlam, daha da önemlisi konum değişti. Yani bu eve çiş kaçırma ya da kazaların olması konusu bir inatla bağlantılı değil. Çocukların gece altını ıslatma durumu nasıl ki inattan değil, sinir sistemi olgunlaşamadığı için olan bir durumsa, köpekler için de durum buna benzer. Fizyolojik olarak hazır olmadığı için ve yavru olduğu için evde hala kazalar oluyordur. Demişken bir de biyoloji tarafını birazcık netleştirelim. Çünkü burası çoğu sorunun aslında çözümünün yattığı yer. Mesane kontrolü, yani tuvaleti tutabilme kabiliyeti köpeklerde 6-8 aydan önce gelişmeyebiliyor. Şimdi gelişmeyebiliyor diyoruz çünkü burada küçük küçük farklar oluyor. Küçük ırklarda, büyük ırklarda bu durum değişebiliyor. Örneğin küçük ırklar gelişim sürecini daha hızlı tamamlayabiliyorken büyük ırklar biraz daha geç olgunlaşabiliyorlar mesane kontrol durumunda. Hatta köpeğin kilosuyla da alakalı olabiliyor, dişi veya erkek olmasıyla bile ilgili olabilen bir süreç. Dişi köpeklerde mesane daha geç olgunlaşabiliyorken erkek köpeklerde ise daha erken olgunlaşabiliyor. Küçük ırklarda 5 aya kadar, büyük ırklarda 8-9 ay, hatta bazen 1 yaşına kadar bile görülebilen bir süreç. Köpeğimizin bu durumunu göz önünde bulundurup programımızı, sistemimizi ve uygulamamız gereken pekiştirmeleri de buna göre programlayabiliriz. Yani yavrunuz ne ırk olursa olsun bu mesane kasları gelişene kadar, yani tutabildiğinden emin olana kadar
Kızmamak birincisi kritik noktalardan bir tanesi. Özellikle de stres anlarında bu işte ben evden çıktığım zaman oraya buraya yapıyor, işte gözümün içine bakıyor kızdığım halde tuvaletini yapmaya devam ediyor gibi söylemlerin altında yatan biyolojik sebepte bir stres yüklüyor oluyorsunuz. Çünkü şimdi düşünün, bir anda 2 ay önce daha dünyada olmayan bir yavru size gelmiş. Annesinden ve kardeşlerinden ayırmışsınız. Zaten stres geliyor. Üstüne kasları gelişmemiş bir canlıdan bahsediyoruz. Yani istese de öğrenmiş olsa da bir mucize sonucunda tuvaletini tutamayacak. Siz buna kızmaya başladığınızda ya da evden gidip daha da çok yalnız bırakmaya başladığınızda orada yüklenen stres vücutta savaş kaç ya da don yanıtını başlatır. Enerji kalp ve akciğerlere ve kaslara yönlendirilir ve hayatta kalmak için acil olmayan işlevler devre dışı bırakılır. O yüzden zaten mesane kasları bir anda gevşer ve işte korkudan altına yapmak gibi durumlar ortaya çıkar. Hatta stres olmuş köpekler ödül almayı da bırakır. Bunun da sebebi bunlardan bir tanesidir. Çünkü sindirim sistemi de baskılanır o anlarda. Yani kısacası bu bir evrimsel mekanizmanın bir parçası olarak çalışır. Ve yavrularda da bu sinir sistemi hiç olgunlaşmadığı için bu tür gevşemeler ve kazalar çok daha fazla görülür. Sınavdan önce ya da sahne öncesi gelen tuvalet gibi düşünebiliriz aslında bunu. Korktuğunuz anlarda bunu hissedersiniz. Bir anda tuvalete gitmem lazım gibi hepimizin karşılaştığı bir durum. Tabii ki bu stres ve korku anlarında sadece tetiklenen bir şey değil. Aynı zamanda teslimiyet çişimiz ve heyecan çişimiz de var. Teslimiyet çişi de karşı tarafa köpeklerin verdiği mesajlardan bir tanesi. Ben sana bir tehdit değilim diye bir aslında karşıyı yatıştırma sinyalidir. Özellikle yabancı bir kişi köpeğin üstüne eğildiği zaman ya da daha iri cüsseli, korktuğu bir köpek yaklaştığında bunu çok yaparlar. Heyecan çişi de işte siz eve geldiğiniz zaman bir anda azıcık çiş kaçırmasıyla çok gözlemlediğimiz bir şey oluyor. Hani bu konuyla ilgili de çok telefon geliyor bu arada. Bunu nasıl kesebiliriz? Cevabı çok basit, kesemezsiniz. Çünkü bu bir karakter özelliği. Yani submissive peeing daha submissive bir karakter olduğunu gösterir köpeğinizin. Bu da genetik, yani yapacak bir şey yok. O yüzden o çişleri cezalandırmak ya da kızmak yapabileceğiniz en korkunç şeylerden bir tanesi. Yani siz eve geldiniz ve azıcık iç altına çiş kaçırdı diye kızdığınız zaman siz eve geldiğinizde çok mutlu olan bir canlıya kızıyor oluyorsunuz. O yüzden yapmayın bunu. Lütfen yapmayın. Bu tür köpekler hakkında yapılamayacak şeylerin olduğunu söyledik ama aslında yapılacak şeylerden bir tanesi de sizin ona yaklaşımlarınız. Eğer ki heyecan çişi ya da stres anında tuvaletini bırakmak gibi durumları varsa önceliğimiz kendi davranışımızı köpeğe karşı düzeltmek olabilir. Üzerine fazla eğilmekten bahsettik. Eğer fark ettiysek üzerine eğildiğimizde çiş kaçırıyorsa zaten daha dengeli davranışlar sergilememiz lazım. Heyecanımızı dengelememiz lazım. Üzerine eğilmekten ziyade iletişimi biraz daha uzaktan kurabiliriz. Bazen hatta dışarı çıkacağım diye kayış takarken de tuvalet bırakan özellikle dişi köpekler olabiliyor. Bu da bacaklarını açtığında zaten mesanenin gevşemesiyle idrar kaçırma sonucu elde etmiş oluyoruz. Belki bir sağlık problemi, belki de köpeğin karakteri gereği yaptığı bir şey ama yine de farklı pekiştirmelerle o durumu geçiştirebiliriz. Köpeğin yapmamasını sağlayabiliriz aslında. Kayışı görünce heyecanlanıyorsa mesela kayışın o zaman o heyecan taşıyan anlamını değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Kayışı sadece dışarı çıkarken takmak veya elinize almak yerine kayışı elinize alıp evde çok rutin ve normal şeyler yaparsanız yavaş yavaş bu anlam kırılır. Biyolojiye birazcık baktık ama tabii ki buraya kısırlaştırmanın zamanlamasını da eklememiz çok kritik. Çünkü mesane kontrolünü etkileyen en önemli alanlardan bir tanesi hormonlar ve kısırlaştırmanın zamanlaması ve sizin olay anındaki tepkileriniz. Zaten başta birazcık değinmiştik. Erken kısırlaştırılan dişilerde özellikle mesane kontrolünde sıkıntılar çıkabileceğini. Şimdi buradaki önemli hormon da östrojen. Hatta menopoza giren kadınlarda bile idrar sıkıntıları başlayabiliyor. Bunun da sebebi östrojen. Eğer ki 3 ile 6 ay arasında dişi köpeği kısırlaştırırsanız ileride çiş tutamama gibi problemlerle karşılaşabilirsiniz. Hatta benim burada resmini gördüğünüz Sam bu tür köpeklerden bir tanesiydi. Daha lisedeyken alınmış ve hiçbir bilgimiz olmadan bir hekimi dinlememizin sonucunda çok erken kısırlaştırılmıştı. Yaklaşık 6-7 yaşından sonra da yattığı yerde küçük küçük ıslaklıklar fark etmeye başlamıştık. İlk başta sistit olabilir denmişti ama sonradan öğrendik ki erken kısırlaştırmanın sonucunda maalesef mesane kaslarında gevşeme çok erken olmaya başlamış.
çok zor günler geçirmiştik diyebilirim çiş temizleme konusunda. O yüzden erken kısırlaştırmaya mutlaka dikkat ediyoruz. Davranış problemlerine bugün girmeyeceğiz ama kısırlaştırma üzerine mutlaka bir video çekeriz. Erken kısırlaştırmanın zararlarından bahsediyoruz. Yararlarının da olabileceği gibi, yani erkek köpeklerde ya da dişi köpeklerde rahim kanseri, işte prostat kanserini önlemek aslında oradaki amaç. Fakat davranış açısından olan kısmına yine farklı bir videoda değineceğimiz gibi, çünkü çok önemli ve sağlık sorunu haricinde olan da bir konu. Erken kısırlaştırma her zaman köpeğin sağlığını korur. Dişi erkek ayrımına göre erken kısırlaştırılmalıdır. En azından güvendiğimiz hekimlerin bahsettiği bu yönde. Ama erken kısırlaştırma da bir yaştan önce neredeyse hiçbir zaman yapılmamalıdır. Çünkü kas ve kemik gelişimiyle ilgili de yeni çıkan Evet. birçok araştırma var. Erkek köpekler demişken evet prostat riskini azaltıyor. Fakat işaretleme yapıyorsa bunda biraz azalma olabilse de kısırlaştırma sonrasında işaretleme tamamen bitmez. Çünkü bir davranış ne kadar tekrar edildiyse o kadar oturmaya başlar. Eğer sigara içiyorsanız, kahveyle, özellikle kahvenin yanında sigara içiyorsanız, sigarayı bıraksanız bile her kahve kokusu aldığınızda ya da kahve içtiğinizde aklınıza gelmesine benzetilebilir. Biyoloji, kısırlaştırma, hormonlar, kısacası bütün bunların birleşimiyle gelen bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi bu süreci yönetmek ve pratik tüyolarla devam edelim. Çünkü aslında muhtemelen duymak istediğiniz şeyler bizden bu tür cevaplar olacaktır. O yüzden daha fazla sizi hormonlarla, östrojenlerle sıkmayalım ve devam edelim. Köpeğimizi herhangi bir ortamdan edindik, sahiplendik, evimize geldi. Köpek 2 aylıkken gelmiş olabilir veya ileri yaşlarda da gelmiş olabilir. Bizim şu an bahsedeceğimiz kısım yavruluk sürecindeki kısım olduğu için 2 aylık olan süreci baz alalım. Yapacağınız şey, aldığınız yerden önceliğinde hangi zemine, ne şartlarda nasıl tuvalet disiplinini edindirildiğini öğrenmek olmalı. Bunun da size faydası ilerleme sürecinize katkı sağlayacak olmasıdır. Çimene mi yapıyordu, pede mi yapıyordu, kaldığı odada halı var mıydı? Ped halının mı üstünde duruyordu yoksa betonun mu üstünde duruyordu? Ortama bağlı öğrenir demiştik. Bu ortama bağlı öğrenmenin de cevabı aslında hangi alanlarda köpeğin bulunduğuyla alakalıydı. Köpeğimiz eğer ki dışarıda çakıl ortamlarına, taş ortamında ya da çim, toprak alanlara alışmışsa, eve geldiğinde pede alıştırmanın da bir süreci olacaktır. Evimize geldiği andan itibaren büyük ya da küçük olsun, dediğimiz gibi ona bir sistem oluşturmamız gerekiyor. Örneğin alanını sınırlandırmakla başlayabiliyoruz. Bu alan sınırlandırmanın da faydası şudur aslında. Köpek bizim gibi 3+1, 5+1 ev ya da bahçe, işte geniş bir alan sunuluyor bana gibi düşüncelere sahip olmadığı için sunulacak durumlar köpeğe ne kadar sınırlı olursa o kadar kafa karışıklığı olmadan aslında sonuca ulaşmış oluruz. Buraya küçük bir şey ekleyebilirim. Aynı zamanda hareket de tabii ki tuvaleti tetiklediği için ve hareket edebildiği yerde uyarılma riski de olduğu için, işte demiştik stres, heyecan, teslimiyet gibi durumlar, bunu da elimine etmek için de kısıtlamamız gerekiyor. Çünkü hareket olmazsa uyarılma olmayacak, uyarılma olmazsa da kazalar olmayacak. Alan sınırlandırmak dediğimiz zaman bu bir oda olabilir mi sorusunu çok alıyoruz. Tabii ki de olamaz. Çünkü köpeğin alanını ne kadar sınırlandırırsak o kadar daha etkili, daha pratik bir sonuca ulaşmamıza neden olacaktır ve aynı zamanda yavru bir köpekten de bahsettiğimiz için tuvaleti, maması, suyu, uyuma yeri, bunların hepsini kendi gözlemimiz altında tutmamız gerekiyor. Bu yüzden alanını sınırlandırıyoruz. Hapsetmek, cezalandırmak anlamında asla değil. Kurguyu zaten baştan doğru öğretmek gerekiyor. Stres altında eğer köpeğimize kapalı ya da sınırlı alanı öğretirsek tuvalet kaçırma durumlarını ya da strese bağlı olan idrar durumlarını zaten yaşayacağızdır. Onun dışında yavruların zaten net yapacağı zamanlar vardır. O yüzden diğer alan sınırlandırdıktan sonraki adımınız mutlaka doğru rutini oturtup doğru yönlendirmelere başlamak olmalı. Doğru yönlendirmeler nelerdir? Suyu, maması, dışarı rutini bir noktadan sonra artık köpek, çünkü yaşadığı sınırlı alanın da dışına çıkması gerekiyor. Zaten aşı periyodu bitmediği için alanında da sınırlı bir şekilde kalıyor ki köpek o süreçte hastalanmasın diye. Şimdi kesin yapacağı zamanlar var dedik. Şimdi bunlar neler? Uyandığı zaman, mama yedikten sonra, su içtikten sonra, hareket ettiğinde, yani hareket demek ne demek?
oyun oynuyorsanız, çünkü onu da çok duyuyoruz işte, koşturuyorduk evin içinde, bir anda durdu, pıt ortaya yaptı. Çünkü bir anda geldi, kasları da gelişmediği için o anda yaptı. Çünkü hareket Sindirim tuvaleti sistemini tetikledi. hareketlendirdiğimiz için. Evet. Onun dışında heyecandan, anlattığımız gibi heyecandan, stresten, korkudan, yeni her bir şeyle tanıştığı zamanlarda bile yapabilir. Ama kesin olan, uyanınca mamadan hemen sonra, sudan hemen sonra, oyun oynattıysanız oyundan hemen sonra olmalı ve bunların yanı sıra diğer en kritik nokta, bizim hep söylemeye çalıştığımız, eğer o anda gözleyemeyeceksiniz, gözlem altında olmayacaksa o yavru, sınırlı alanında olmak zorunda. Çünkü gözlemlemezseniz yapar, yaparsa her davranış bir pekiştireç olur. Pekiştikçe de bu kalıcı bir davranışa gitmeye başlar. O yüzden gözlem altında değilse yerinde, yerinde değilse gözlem altında olmak zorunda. Öyle köpeğimi ortada bıraktım, koridorda bıraktım, işe gittim olmaması gerekiyor. Çünkü anlattım. Doğru rutin demişken çok öğrencimiz var. Mamasını ben sürekli ortada bırakıyorum gibi bir şey söylüyor. Bu dünya çapında sanki eğitmenlerin hemfikir olduğu şeylerden bir tanesi. Mamanın sürekli erişilebilir olmaması gerekiyor. Bunun zaten ilk sebebi, birincisi rutin oluşturmak. Biyolojik saati oturtabilmek, mamadan sonra işte tuvalet düzenini oturtabilmek. İkinci sebebi de motivasyonla bağlantılı. Hani mamaya karşı motivasyonu düzenlemek. Için. Evet, duyarsızlaşmaması için. O yüzden bu mama rutini de çok önemli. Yani günde 3 kere 4 kere verebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Yavrudan bahsediyoruz sonuçta. Ama onların saati olmak zorunda. Yemedi mi? Kaldırın onu. Çünkü ortada bıraktığınız her zaman arada git gel git gel yemeye başlayınca o zaman çiş ve kaka düzeni de bozulacak. Artık köpeğimizi yavaş yavaş dışarı alıştırmamız gerekiyor tabii ki de bu süreçte. Ama evin içinde yine düzenlememiz gereken bazı geçiş kurguları var. Onlardan birkaç tane tüyo verelim size. Köpeğiniz zaten hali hazırda pede tuvaletini yapıyordu ev sürecinde. Şimdi artık dışarı çıkması gerekiyor. En çok duyduğumuz şey yine şu oluyor. Çıkardım, 2 saat durdum, 8 saat durdum, hiç durmadık. Yani sürekli koşturduk, oyun oynadık ama bana mısın demiyor. Tuvaletini dışarı bir türlü yaptıramadım. Bunun sebebi, birincisi, köpekle zaten ev içerisinde sürekli pet kullanımında bulunmuş olmanızdı. En başta bahsettiğimiz gibi zemin farklılıkları. Yani köpek pet ortamına yaparken bir anda çim, kokular, dış stres, alışık olmadığı bir ortamda bulunduğu için tabii ki de isteği bir an önce eve gideyim de güvendiğim ortamda tuvaletimi yapayım olacak. Ve unutmayın ki köpekler gerçekten tuvalet tutma konusunda oldukça istikrarlı. Yani yavru bile olsa köpeğiniz mutlaka son derece, son raddesine kadar tuvaletini tutacaktır, güvenli ortamına gitmeyi bekleyecektir. Köpeğimin petten dışarı yapmasını nasıl sağlayabilirim diye soracak olursanız, bunda da alıştırma süreçleri tabii ki de var. Örneğin erkek köpekler için konuşacak olursak, daha dikey hedefleri koklayıp idrarlarını oraya bırakmak isteyecekleri için evde de kurgu olarak köpeğe bir kütük koyabiliriz pedinin üzerine. Daha kolay yapmasını sağlayabiliriz. Dişi veya erkek köpekler için yine aynı şekilde belki bir toprak serpiştirebiliriz zemin farklılığı yaratabilmek için. Bir masayı ters çevirip içine toprak koymak gibi. Eğer düzenli olarak değiştirebileceğinize inanıyorsanız hazır olan canlı çim rulolar var. Onlardan kullanabilirsiniz. Bu bayağı işe yarayan bir şey ama kesinlikle yani hijyene dikkat etmeniz gerekiyor. Düzenli değişim. Plastik çimlerle ilgili de birazcık soru geliyor bu aralar. Bizim favorimiz büyük değil. Bir çarpı. Kesinlikle büyük bir çarpı. Çünkü şu son zamanlarda aşırı popüler olduğunu görüyoruz. Köpeğin sağlığı için zaten olmaması gereken bir faktör. Aynı zamanda öğrenim için de köpek dışarıdaki çim ve o yapay çim arasındaki farkı zaten... Diyeceğim, gerizekalı değiller yani. Zaten hani bir plastiğiyle gerçek çime dokunduğunuzda bunu fark edin. Zaten hijyenik değil, o kısmı tamamen eliyoruz. Bu ev sürecinde bu pratik çözümleri deneyip o şekilde dışarı alıştırma sürecine başlayabilirsiniz. Benim çok önerdiğim şeylerden bir tanesi de çişini veya kakasını yaparken ona bir komut bağlama. Her yaptığında aynı kelimeleri sadece kulak aşinalığı oluşması için söyleyen çiş çiş diyebilirsiniz, pupu diyebilirsiniz ama her yaparken söylerseniz bir süre sonra şartlamış olacaksınız. O yüzden dışarıya taşıdığınızda aynı kelimeleri kullanırsanız bu da yardımcı olan tekniklerden bir tanesi. Bir kelime kullanırken yanına bir de bir ödül eklemenizde yarar var. Ama bir parantez açmış olalım buraya. Bazı köpeklerde bu kafa karışıklığına yol açabiliyor. Sadece çiş beklentiye sokabiliyor ve çiş kaka yaptığında ödül alacağını zanneden
tatlış köpeklerimiz de oluyor. Bir de bazı köpekler için pedin de dışarı Hı hı. taşındığı zaman yararlı olduğunu görebiliyoruz. Pedini dışarı taşıyoruz. Köpek zaten bildiği zemin olduğu için en azından şunu sağlıyoruz. Güvenmediği ortamda bildiği zemine yapmasını sağlayarak ortam ve zemini birleştirmiş ve pratikleştirmiş oluyoruz. Bazen 2 tane pet kullanımı yardımcı olabiliyor. İşte çişini yaptığı yere kakasını yapmak istemeyen Evet. köpekler var. Onun için mutlaka 2 tane pet Başak Burcu kullanmakta köpekler. kullanmakta yarar oluyor. Zemin farkları demişken pedlerin içine oturtulduğu Pet tepsisi. pet tepsileri de var. Pet tepsileri de ev içinde aynı şekilde köpekle en başından zemin farklılığı yarattığı için Halıyla karıştırılmasının önüne geçmek için iyi bir yöntem. Evet. Yani pedi, çünkü o ped tepsilerinin bir çerçevesi de olduğu için ve biraz yükseltili Evet. olduğu için gözü bir süre sonra onu aramaya başlayacaktır. O yüzden beyaz bir halıyla karıştırma ihtimali birazcık düşer. ve kemirmeyi de güzel önlüyor. Evet, kemirme ve Ped parçalamayı da çok güzel önlüyor. Şu kısım da var aynı zamanda. Köpek tuvaletini yaptığı zaman eve kaçırdığı zemini temizlemek adına da bazı kimyasal deterjanlar kullanabiliyoruz. Çamaşır suyu gibi Ya da sirke deterjanlar de ya da çok sirke kullanılıyor. kullanabiliyoruz. Köpeğin patilerini aşındırma durumunu aslında bu öne sürebiliyor. Aynı zamanda koklaması da zaten çok hijyenik değil. Sirke evet doğal olabilir ama yine de idrar kokusunu %100 bastırdığını söyleyemeyiz. En önceliğimiz zaten orada köpeğin oraya bir daha tuvalet işaretlemesi yapmaması olduğu için daha enzimatik ürünlerle daha tuvalet kokusu bastırmak üzerine idrar kokusunu daha parçalayabilme özelliği olduğu için bu ürünlerin yok ediyor tamamen ve bizim istediğimiz de bu aslında. Amonyak bazlı ürünleri kullanırsanız da amonyak kokusu aslında gel buraya yap sinyali veriyormuş. Benim için de yeni bir bilgi oldu. O yüzden söylemeden geçmek istemiyorum. Bir de evin içerisinde de pedi götürürken hem zaten tasma ve kayış alışkanlığını evde başlatmak en sağlıklısı. Arada sırada sınırlı alanından çıkarttığınızda hemen kayışını takıp pedin üstüne kayışla götürürseniz bu da yardımcı olacaktır. Çünkü şeyi de çok görüyoruz. Dışarı çıkıyor köpekler, Evet. bir türlü yapmıyorlar. Hani evet, uzun gezinti de yapmama konusuna benziyor bu. Çünkü aslında alıştığı, gene bağlam değişmiş oluyor, konum değişmiş oluyor. Bağlam kayışsızdı köpeğiniz evin içinde yaparken ve şimdi kayışlı. O yüzden bu kadar küçük bir fark bile tuvalet yönlendirmesinde sıkıntılar çıkarabiliyor. Şimdi artık köpek aşı programı bitti, aşı periyodu bitti ve dışarı alıştırma zamanı. Neler yapabiliriz? Gözümüzü açar açmaz köpeğimizi sınırlı alanından kayışını takarak dışarı çıkardık. Dışarı çıkardığımız zaman da en önemlisi köpeğin daha çim ya da koklayabileceği doğal ortamlarda bulunması. Park ortamları düşünebilirsiniz. Biraz daha sessiz olursa ve güvenli olursa daha hızlı yapmasına da müsaade etmiş olursunuz. Bahsettiğimiz ortamda biraz vakit geçirmek. Köpekle iletişimi minimum tutmanızda fayda var dikkatini dağıtmamak için. Yaptığı anda köpeğe ödüllendirme sisteminde şu şekilde destekçi olabilirsiniz. Tam eğildi, çişini ya da kakasını yapıyor. Bir kelime girdiniz orada, çiş gibi. İşte çiş ya da kaka, bravo kaka, aferin kaka derken köpeğiniz tuvaletini gerçekleştirirken o sırada ödüllendirdiniz. Bu bir sonraki aşamada daha da hızlı tuvalet yapmasına sebep olacak. Şu da aklınızda olsun. Köpekler 6 aylık olduğunda aşağı yukarı ergenliğe girmeye başlıyorlar. Bu ergenliğe giriş sürecinde de bu tuvalet yönlendirmesi birazcık kolaylaşıyor. Çünkü köpekler tuvaletin idrar ve dışkının bir iletişim aracı olduğunu fark ediyorlar. Kendi türdeşleriyle iletişim kurmanın bu vesileyle yapıldığını fark ediyorlar. O yüzden ergenlik sürecinde bir anda kakayı artık hep dışarı yapıyor. Çişini bir anda dışarıda yapmaya başladı gibi cümleler duyuyoruz. Bunun gerçekten sebebi iletişim aracı olarak kullanmaya başlıyor. Kazanıyor aslında. O zamanlarda mesela pedi kaldırmak çok iyi bir fikir olacaktır. Yani gene gözlem ve alan sınırlamasına devam ederek pedi kaldırmaya başlangıç için bence en iyi zamanlardan bir tanesi bu ergenlik döneminin başı oluyor. Ki zaten artık köpek tamamen dışarı çıkıyorsa o saatten sonra pet tamamen evde kalkması gerekiyor. Kafa karışıklığına neden oluyor. Eğer ki pedi evden kaldırmazsanız bu kafa karışıklığı dediğimiz olayı yaratacağınızdan dolayı köpek bir bakarsınız koltuğun üzerine bir gün tuvalet yapmış. Bir bakarsınız bir kilime tuvaletini yapmış. Beklemediğiniz anlarda bir karışıklık yaşayabilirsiniz. Çünkü köpek kafa karışıklığı yaşıyor. Kendinde şu haddi buluyor. O zaman ben tuvaletimi buraya da yapabilirim. Şuraya da yapabilirim gibi durumlar oluşabiliyor. O yüzden
Eğer ki dışarı çıkarıyorsak köpeğimizi tamamen ev ortamına pedi kaldırıyoruz. Köpeğim tuvaletini yaptı. Ben de eve geldikten sonra bunu fark ettim gibi bir sorunla karşılaştığımızda ne yapmamız gerekir? İlk olarak eve geldiğimizde köpeğe kızmak yerine orayı sessizce temizlememiz gerekir. Yani evet, temizlemekten başka bir çaremiz yok. Çünkü köpek ne yaptığını bilemeyeceği için üzerinden bir zaman dilimi geçti. Ve bu zaman diliminden sonra da ne yaptığını bilemediği için gidip orada kızmak veya ona bir şeyleri anlatmaya çalışmak hiç yerinde olmayacaktır. Hala duyuyoruz ki köpeğin burnunu idrara, çişe sürün, yaptığı yere sürün, Burnuna işte gazete vurun poposuna gibi örnekler. Evet, köpek bağdaştıramayacak. Yani hem bir siz ne kadar önce yaptığını bilmiyorsunuz bunu. Bu şey gibi biraz. Geçen hafta bir şey yapmışsınızdır. Bu hafta arkadaşınız size kızar. Geçen hafta yaptığınız bir şey için ama ne olduğunu da söylemez. Dersiniz ki ben ne yapmıştım? Veya bir şey mi yaptım ben? Sadece kafanız karışır. Evet. Stres olursunuz ve hiçbir şekilde anlamlandıramazsınz bunu. Köpeklere de daha sonra bir şeye kızmak gösterseniz bile onları bağlayabileceği bir durum değil. Evet, ama kötü hissediyor. İşte bir yere gidip saklandı, ne yaptığını çok iyi biliyor gibi şeyleri sürekli duyduğumuz için hayır, ne yaptığını bilmiyor. Ama sizin kızgın yüz ifadenizi biliyor, vücut dilinizi biliyor. Hatta hiçbir şey söylemeseniz bile orada salgıladığınız hormonlardan bir sıkıntı olduğunu anlayabilen canlılar bunlar. O yüzden çağırıp kızdığınızda çağırdığınız için gel dediğiniz için kızmış oluyorsunuz. Hiçbir şekilde orada çiş ya da kakayla bağdaşan bir durum olmuyor. Böyle bir sonuç da köpek çıkartmıyor. Siz bunu ne kadar söylesek de muhtemelen inatla hala ama benimki biliyor diyeceksiniz ama gene de söylemiş olalım biz bu kısmı. Aynı zamanda tuvaletini yaptığını görüyorum. O zaman ne yapmalıyım var. Öyle bir durumda da köpek size bakarak ya da tuvalet ihtiyacından dolayı sizin önünüzde tuvaletini yapıyorsa yanına kibarca yaklaşıp köpeği kucaklayıp dışarı çıkarabilirsiniz. Hala pet kullanıyorsanız ped alanına götürüp köpeğinizi yine yönlendirme yapabilirsiniz. Uyarabilirsiniz. Yani hey hayır diyebilirsiniz ama daha çıldırmadan. Evet, yani kendi kontrolünüzü kaybetmeden, çünkü yine ilerleyen süreçlerde bunu yaparsanız köpek kızmaya bağlı olarak tuvalet kaçırmaları yapabilir. Bu olsun istemeyiz. Evet, o yüzden bu konuya lütfen özellikle dikkat edin. Biliyoruz klasik bir bilgi bu ama doğru olduğu için klasik bir bilgi. Bir de beslenmesine dikkat etmek gerekiyor bu süreçte. Çünkü köpeğimize verdiğimiz besin daha fazla su içme ihtiyacına sebebiyet verebilir. Aynı zamanda verdiğimiz mamalar neyle besleniyorsa, diyeti neyse eğer köpeğimizin, içerisindeki besin köpeğin daha fazla dışkılamasına, parça parça dışkılamasına, işte kabızlık ya da ishal durumlarına sebebiyet verecektir. O yüzden de bu süreç içerisinde yediği içtiği besinlere dikkat etmek, gözlemlemek gerekebilir. Ekstralar verecek olursak eğer köpeğe, meyve sebze gibi, içerisindeki su oranına yine dikkat etmek gerekebilir. Eğer verdiysek daha sık tuvalete çıkaracağız anlamı taşıdığı için de oraya biraz özen gösterebilirsiniz. Peki biz nasıl tuvalet yönlendirmesi yaptık? Bir de kısaca hadi bunu anlatalım size. Çok sancılıydı. Çok sancılıydı. Pet kullandın mı? Pet kullandım. Ama aşı periyot sürecinde kullandım. Bu süreçte hep yakınlarım tarafından işte çocuğun olsa bu kadar ilgilenecek gibi, çünkü gecem gündüzüm yoktu. Gerçekten böyleydi. Pet kullandım. Fakat size anlattığımız detaylarda sabit kalmaya çalıştım. Yani pedi çok fazla hayatımızda tutmamaya gayret gösterdim ki çok şanslıydım. İşte bir yerlere vuralım. Şanssız olan köpek sahipleri gerçekten var. Bazı köpekler yeti olarak daha becerili olabiliyorlar ama kimisi hakikaten geç edinebiliyor bu. Hiç edinmedi sen. Evet. Hiç. O yüzden biraz köpekteki, işte köpek sahibi olduğunuzda köpeğinizin şansı diyelim ya da işte sizin şansınız diyelim. Ben tamamen dışarıya, yani karma aşıları bittikten sonra, bronşin karma aşıları bittikten sonra dışarıya adapte olacağı şekilde bir sistem uygulamıştım. Geceleri 2 saat aralıklarla yaklaşık alarmla kalkıyordum, tuvalete çıkarıyordum ve bunu dışarı çıkartarak yapıyordum. Zaten ped ortamındayken köpek kendisi tercih edip tuvaletini yapıyordu. Sen nasıl yaptın?
Bir de hangi birinde? hangi birinde tabii değil mi? Ben Ragnar için konuşuyorum Tamam. ve Pika'da bu arada çok şanslıydım. Yani 4 aylık olduğu zaman, Pika. evet 4 aylık olana kadarki süreçte yani zeka küpüydü diyebilirim gerçekten. Şu an pet sahibi olacağım bir anda, zeka küpüydü. Çünkü kapıya gidiyordu 4 aylık bir köpek ve vızıklanmaya başlıyordu. Tuvalete çıkmak Çok iyi. istiyordu. O da hemen aşı periyodundan sonra hemen dışarı çıkan köpeklerden çünkü. Ve dışarı çıktığı zaman köpeğiniz daha fazla tetiklenir. Tuvalet yapma isteğini daha çok benimser dememizin sebebi de aslında yaşadığımız tecrübelerle alakalı oluyor biraz da. Evet, her köpekte çalışmayabiliyor ama çoğunluğunda çalışabiliyor. Pika'da şanslıydım. Ragnar'da da çok şanslıyım. Diğer köpeklerimde de bilinçsizdim ama yine çok şanslıydım. Sen neler yaptın? Şimdi Sam'den birazcık bahsettim. Sam çok özel bir çocuktu diyelim. Onu bir kenara koyalım. Freya'nın torunu Opya'da da Border Collie. İkisinde de benzer şeyler yaptım ama neredeyse hiç pet kullanmadım diyebilirim. Ben biraz daha risk alan kategorideyim. Önermiyorum. Hani bunu da altını çizmiş olayım. Ben aşıları bitmeden direkt bahçeye çıkaranlardanım. Evet, özel kendi bahçem, özellikle hani bahçesi olan daireleri seçmeye özen gösteriyorum. Çünkü tuvaletle uğraşmaktan gerçekten nefret ediyorum diyebilirim. İkisinde de aşılar bitmeden sürekli bir bahçe. Senin dediğin gibi gece yarıları hani 2'de, 4'te, 5'te uyanıp içeri yapmasınlar diye koşturup bahçeye sürekli onları kucaklayıp koydum. Opya'da sadece küçük bir hata yaptım. Şimdi Opya doğduğu zaman onda pet kullanılmış. O yüzden onun olduğu ortamda evet bazen pet serdim ama bunu herhalde 3 aylık olduğu anda kaldırmış olabilirim veya pet almayı unutuyordum. Yani bu kadar pet yanlısı değilim. O yüzden Opya'yı kafesini her açtığım zaman beraber bahçeye koştuk. Bu da istemsiz bir şartlanmaya yol açtı. Şu anda eğer ki yerine girecek olursa her zaman koşarak ilk kişi bahçeye gidiyor ve bahçeye de koşuyor. Çünkü bunu beraber bu şekilde yaptık. Bir daha yapmayacağım. Daha sakin hareket edeceğim. Ama yani hani Ne evde... yapacağım? Yani bir daha köpek alacağım. Evet, tabii Arka ki. arkası kesilmeyecek. Ama yani hani sanırım Sam'den ötürü ben tuvalete karşı aşırı hassasım. Hani eve hiçbir şekilde toleransım yok. Dediğim gibi önermiyorum aşıları bitmediği için ama özel bahçemde ve hani bağışıklıklarının da güçlenmesi taraftarı olduğum için ben bu riski Bahçe alanlardanım. gerçekten büyük bir nimet. Özellikle yavru köpek için. Eğer ki dışarıdan da diğer hayvanlar bahçenize giremiyorsa, çünkü kediler bile taşıyıcıdır. Bahçeye bazı bakteri virüsleri taşıyabiliyorlar. Eğer ki başka hayvanların girmediğinden eminseniz bahçenize, gerçekten pet kullanmadan bunu direkt bahçe ortamında da sağlayabilirsiniz. Çok daha pratik ilerleme olacaktır. Evet, çok hızlı bir şekilde böyle öğreniyorlar. Ben mümkünse her köpeğimde açıkçası böyle yapmayı planlıyorum. Hani bahçem olmasa bile gecenin 3'ünde kalkıp onu otoparka veya sokağa çıkartırım. Yani bu kadar. Otoparka. Evet, otopark varsa. Umuyorum ki otopark var. İstanbul'da otopark sorunu olduğu için. Toparlayalım. Ya, biyoloji ve hormonlarla başladık. O yüzden bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Özellikle yeni yavru sahibiyseniz fizyolojik olarak kaslarının gelişmediğini ve tutamadıklarını unutmayın. Onları azarlamayın. Azarlamak yerine yönlendirin. Sonra fark ettiyseniz sessizce temizleyin ve en kısa sürede alan sınırlandırmasını oturtun. Umarız verdiğimiz tüyolar sizin için faydalı olmuştur. Çünkü gerçekten yıllardır deneyimlediğimiz, gözlemlediğimiz ve kendimizin de başına gelen durumlar bunların hepsi. Bahsettiğimiz tüyoları köpeğinizde uyguladığınız takdirde zaten çok yüksek bir oranda sonuç alacağınıza inanıyoruz. Bu haftaki bölümün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Lütfen like etmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Niye herkesin söylediğini yeni fark ediyoruz. Gerçekten desteklerinize ihtiyacımız var. O yüzden komentlere de fikirlerinizi yazabilirsiniz. Şimdiden çok güzel sorular gelmeye başladı. Daha da gelişmek için daha fazla soru sorun. Abone olun, like edin ve bunu sürekli söylemeye devam edeceğiz. Ve izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Güle güle. Saçımız neredeyse aynı renk. Dokunmayın, çok fenayım. Falan filan. İnternet. Ne adı? Filan. Ha, gerçekten filan mı adı? Ben de falan filan diyorum. Ayşe. Falan filan. Devam edecekler. Neler bir şeyler yazıyor. Birçok söylemle